Yıldız Taşı'na hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ülkemizin bir numaralı gündemi ne yazık ki deprem. Aslında bu konuda video yapmak istemedim. Hatta birkaç gündür haberleri bile izlemekten kaçınır oldum. Zira depremi yaşamayanlar dahi psikolojik olarak gerçekten zor durumda. Ülkemizde bu durumdan etkilenmeyen insan sayısı çok azdır ki dürüst olmak gerekirse ülkesinde gerçekleşen böyle bir felaketten hiç etkilenmeyen, hatta dalga geçebilecek bir ruh haline sahip olanları insan kategorisinde değerlendirmek ne kadar doğru ondan da emin değilim. Söylediğim gibi bu konuda video yapmak istemedim. Ancak ne kadar denesem de başka konulara da odaklanamadım. Ve depremi yaşayan insanlarla konuştuğumda şunu fark ettim ki her ne kadar deprem ülkesi olsak da bu konuda bilinçli insan sayımız son derece düşük. Bir dakikada inilmesi mümkün olmayan yüksekliklerden merdivenlere koşanlar, sabitlenmemiş eşyaların önünde kendini korumaya çalışanlar ve deprem devam ederken balkona ya da pencereye çıkarak video çekenler. Bu videoda size depremde ne yapmamamız gerektiğini anlatmak istiyorum. 1. Merdivenlere ya da koridorlara koşmayın. İzlediğim deprem haberlerinin birisinde bir kurtarma görevlisine şu soru soruldu. İnsanlar en çok nerede kurtuldu ve en çok cenazeyi nerelerden çıkardınız? Görevlinin yanıtı aklıma kazındı. Koridorlardan ve merdiven boşluklarından pek canlı çıkaramadık. Depremin büyüklüğüyle süresi doğru orantılı olarak artar. Yaşadığımız 6 Şubat depremi 2 dakikaya yakın sürdü. Bu, depremi yaşamak için çok uzun bir süre olsa da yüksek katlı bir binadan aşağı inmek için çok ama çok kısa bir süredir. Hele ki saniyeler içinde çökmeler oluşabileceğini düşünecek olursak. Eğer hemen kendinizi dışarı atabilecek bir yerde değilseniz, lütfen merdivenlere koşmayın. Çünkü orada sizi koruyabilecek herhangi bir şey yok. Allah korusun bir çökme durumunda tamamen molozların altında kalabilirsiniz. Ya da daireler yerinde dururken merdivenler sizinle birlikte aşağı düşebilir. Aynı şey evin koridorları için de geçerli. Oralarda da tavan üstünüze çöktüğünde sizi koruyabilecek bir şey ne yazık ki bulunmadığı için kurtulma şansı daha düşük oluyor. Genellikle anne babalar anlaşılabilir bir şekilde çocuklarına koşuyor. Ancak eğer siz fark edene kadar sarsıntı çoktan şiddetlendiyse ve bir yıkım olacağından korkuyorsanız, yaşam üçgeni oluşturabilecek yerlerde kendini korumayı öğrenmek ve çocuklarınıza da bunu öğretmek çok daha mantıklı olacaktır. Söylemesi kolay diyebilirsiniz ancak doğrusu bu. Aynı görevli, kurtardıkları insanların genellikle bir kanepe ya da yatağın oluşturduğu yaşam üçgeninin içerisinde kalan insanlar olduğunu da söyledi ki, izlediğimiz çoğu kurtarma operasyonunda da bunun böyle olduğunu gördük. Kısacası ne kadar söylense de çok umursamadığımız çök, kapan, tutun hareketi gerçekten hayat kurtarıcı. Yatağınızın, bir kanepenin, hatta mümkünse bu gibi sağlam olduğunu düşündüğünüz iki eşyanın kesiştiği en yakın yere çömelin ya da sandalyelerin de destekleyebileceği sağlam bir masanın altına girin. Kafelerde, restoranlarda, okullarda sıraların masaların altına girin. Savrulmamak için tutunun ve eğer yakınınızda kitap, yastık gibi başınızı koruyabilecek olan bir şey varsa alın ve onunla başınızı ve boynunuzu koruyun. Koridorlara ve merdivenlere asla koşmayın. 2. Asansöre binmeyin. Balkondan ya da pencereden atlamayın. Asansörün de depremden etkilenebileceğini ve sisteminin zarar görebileceğini asla aklınızdan çıkarmayın. Sarsıntı devam ederken asansöre binmeyi zaten aklınızdan dahi geçirmeyeceğinize inanıyorum. Ancak sarsıntı bittiğinde de asansörden uzak durun ve bulunduğunuz yeri mümkün olduğunca merdivenlerden tahliye edin. Zira zarar görmüş bir asansör sarsıntı durduktan sonra da düşebilir. Deprem devam ederken balkona çıkarak çekim yapan insanlar gördüm. Binanız sağlam olsa bile o durumda yaşayabileceğiniz baş dönmesi, denge kaybı gibi bir durumun balkondan ya da pencereden düşmenize sebep olabileceğini hatırlamalısınız. Zemin katta değilseniz balkondan ya da pencereden atlamanın pek bir anlamı da yok. Binanız yıkılmasa bile kendinizi sakatlamanızdan ya da Allah korusun bina yıkılırsa saklanabileceğiniz hiçbir yer kalmadan binanın altında kalmanızdan başka bir işe yaraması çok da olası değil. Lütfen sallantı sona erene kadar çök, kapan, tutun ile kendinizi korumaya odaklanın. 3. Ateş yakmayın. Depremde tüplerin ya da doğalgaz borularının da zarar görebileceğini ve doğalgaz kapatılana kadar orada yanıcı olabilecek bir birikme oluşturabileceğini unutmayın. Çakmak ya da kibrit kullanmamaya özen gösterin. Elektrik düğmelerinden de uzak durun. 4. Ne yolda ne de hatlarda trafik oluşturmayın. Deprem bölgesinde ulaşım ve iletişimin ne kadar önemli olduğunu ve maalesef ne kadar ciddi zarar gördüğünü de bir kez daha yaşayarak öğrendik. Aracınıza bindikten sonra güvenli bir açık alana gidin ve durun.
Eğer yaralanmadıysanız sakinleşin ve yardıma ihtiyacı olanlara yardım edin. Yola çıkıp trafiği kitlemenin ne size bir faydası olur ne de enkaz altındakilere. Ayrıca deprem anında defalarca telefon hatlarını meşgul etmeyin denmesine rağmen her yer telefonda sevdiklerini uzun uzun ilk andan itibaren depremde neler hissettiğini anlatanlarla doluydu. Telefonda sohbet ettiğiniz dakikaların enkaz altındaki birinin imdat diyebileceği süreden çaldığını unutmayın ve mümkünse interneti kullanın. Değilse iyiyim, iyi misiniz demekle yetinin ve hatları meşgul etmeyelim diyerek görüşmeyi sonlandırın. 5. Metrodan, trenden, tramvaydan inmeyin. Depreme yakalanabileceğimiz bir diğer kapalı alanda toplu taşıma araçları. Bunlardan özellikle metro, tramvay ve trenden panikle inmek çok risklidir. Eğer elektrik sistemi zarar gördüyse akıma kapılarak çarpılabilir, izdihama sebep olabilir ya da karşıdan gelen diğer aracın altında kalabilirsiniz. Sakin kalmaya çalışın, kapılara yüklenmeyin ve görevlilerin yönlendirmesini bekleyin. Bunlar gibi depreme yakalanabileceğimiz daha pek çok yer, bulunduğumuz yere göre alınması gereken pek çok önlem var. Ancak şimdilik öncelik olarak bunlardan bahsetmek istedim. Biliyorum hepsi dile kolay ve o panik anını yaşayan bilir. Ancak bunları da bilmek ve mümkün olduğunca uygulamaya çalışmak zorundayız. Hem kendimizin hem de sevdiklerimizin hayatı için. Bu konuda söylenebilecek çok fazla şey, alınması gereken daha pek çok önlem, bilinçlenmesi gereken koca bir halk ve artık binaları işi yapanın ahlakına bırakamayacağımız bir geleceğimiz var. Önümüzde iki seçenek mevcut. Ya yine acımız tazeyken büyük konuşup sonra unuturuz ve Allah korusun bu çok daha büyük felaketlerin kapısını açar. Ya da unutmaz, unutturmaz ve doğru sorular sormayı öğreniriz. Allah kimseyi bu bilgileri kullanmak zorunda bırakmasın. Hepimizin başı sağ olsun.